Lord Gwyn, ateşin çağının devam edebilmesi için kendi ruhunu dahi feda etmeyi göze alan gelmiş geçmiş en büyük lord. Gün ışığı Lordu Gwyn'in en büyük amaçlarından biri, dünyada hüküm sürmeye devam eden ejderhaların sonunu getirmekti. Sahip olduğu her şeyi riske ederek girdiği bu ölümcül savaş öncesinde Gwendolyn ve Guinevere'den önce bir çocuk doğduğu bilinmekteydi. Çocuk doğduğunda Gwyn kendisine savaş tanrısı gibi büyük bir onuru miras bırakmıştı. Bu değerli miras çocuğu daha da değerli hale getirmişti. Tanrıların çağı devam ederken Lord Gwyn antik ejderhalarla girdiği savaşta artık savaş tanrısı olarak anılan oğluyla birlikte büyük zaferler kazanmaya başlamıştı. Özellikle Miracle konusunda ciddi anlamda bilgi ve tecrübeye sahip olan Gwyn, oğlu üzerinde de kendi soyunun sahip olduğu aynı öğretileri kullanmıştı. Fakat ilk doğan, babasının gösterdiği yoldan ilerlemek yerine tamamen farklı görüşlere sahipti. Dark Souls 2'deki Great Lightning Spear Miracle'ını da yazan, Warrior of Sunlight Covenant'ına bağlı olanlar arasında miras bırakılan Miracle, Lord Gwyn'in gün ışığı mirasçısı, silahlardan başka hiçbir şeye saygı duymayan savaş tanrısının silahı, alıntısından da anlaşıldığı gibi ilk doğan sadece silahlara saygı duymaktadır. Silahların dışında kalan istisnasız her olgu kesinlikle ihmal edilebilir, harcanabilir durumdadır. Bu türde karaktere sahip olan ilk doğan, kısa süre sonra tarihteki en büyük hatalardan birini yapacaktır. Bu hata ise kendisi için geri alınamayacak sonuçlar doğuracaktır. İlk doğan, ejderhalarla yapılan savaşta inanılmaz bir başkaldırı ile saf değiştirir ve sahip olduğu her şeyi feda ederek ejderhalarla müttefik olur. Bu olay karşısında çılgına dönen Gwyn, ceza olarak oğlunu ilahi konumundan ayırır, kendisini hiçbir şart altında geri döndürülemeyecek şekilde gerçek ismine dahil olmak üzere tarihten siler. İlk doğan ile ilgili bütün fiziksel izler de ortadan kaldırılmış, hatta tanrılar tarafından onu simgeleyen heykeller bile küçük bir toz öbeği haline getirilmiştir. En sonunda ise Anor Londo'daki yaşamı sona erdirilmiş ve kendisi sürgüne gönderilmiştir. Anor Londo ve Lordran'daki tüm izleri silinen ilk doğan için çok ilginç bir detay göze çarpmaktadır. Sunlight Altar ve Firelink Altar'daki iki heykel bozulmadan kalmıştır. Genç bir kadın ve kucağında tuttuğu küçük çocuğu simgeleyen bu heykelde, özellikle çocuğun elindeki kılıcın Sunlight Stray Sword ile kesin bir benzerlik taşımasından dolayı kadının kraliçe, çocuğun ise Gwyn'in ilk doğan çocuğu olduğu kabul edilmektedir. Diğer bir ilginç detay ise dikkatle bakıldığında Guinevere'in katedral odasındaki heykellerden birinin eksikliği fark edilmektedir. Ortadakinin Gwyn olmasından dolayı sol taraftakinin Guinevere'in heykeli olduğunu kabul edebiliyoruz. Fakat Gwyn'in sağ tarafındaki boşlukta heykeli olmayan bir kaide görülüyor. Bu kaidenin heykelinin kim olduğunu tahmin etmek artık daha kolay olsa gerek. Tıpkı kaderi gibi yüzü de zamandan arındırılmış olan ilk doğan, bundan sonra mecbur kaldığı tek isimle anılacaktır. Nameless King. Fakat bir zamanlar ejderha avcısı olarak bilinen Nameless King, bu dramatik yolculuğunda yalnız değildir. Son kalan müttefiklerinden biri olan Stormdrake'i evcilleştirmiş ve onunla birlikte sayısız savaşlara katılmıştır. Nameless King'in Lightning Storm Miracle'ında bahsedilen bu kısım, Stormdrake'in kendisi için ne kadar önemli olduğunu kesin bir kanıtı olarak kabul edilmektedir. Dark Souls evreninin en güçlü karakteri Nameless King, aynı zamanda ünlü Warriors of Sunlight Covenant'ın da kurucusu olarak bilinmektedir. Ancak sürgüne gönderildiğinde Covenant'ta dağılmaktan kurtulamaz. Bu noktada Dark Souls oyununda tanıştığımız Solaire of Astora'nın kendi güneşini arıyor olmasının sebebi de Covenant'ın dağılmasından kaynaklı olduğu sonucuna ulaşılabilir.